Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bölgemize, yeni bölgemiz değil arkadaşlar. Daha önceden gelmiş olduğumuz, ziyaret etmiş olduğumuz bir bölgedeyiz. Bölgemizin keşiflerine devam ediyoruz kaldığımız noktalardan. Çünkü gerçekten harika bir bölge. Gerçekten çok zengin ve biraz da karmaşık bir bölge. Derin bir dere yatağı üzerinde arkadaşlar neredeyse ona yakın malzeme bulduk. Bulmaya da devam ediyoruz. Çünkü bu bölgeyi daha önceki videolarımda da bahsetmiş olduğum gibi gerçekten tarihi zengin medeniyetler kullanmış arkadaşlar. Tarihi zengin medeniyetler, yani Osmanlı gibi, Bizans gibi veya daha büyük medeniyetlerin kullanıldığına dair rivayetler var. Biz de zaten ona istinaden ilk geldiğimizde, ilk keşifleri yaptığımızda bu bölgede güzel bir malzeme bulmuştuk ve bölgenin peşini bırakmadık. Zaman zaman geldik. Her geldiğimizde de çok güzel malzemeler bulduk. Bulmaya da devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var burada. Gerçekten çok derin bir dere yatağı var. Su kaynağı var. Su kaynağı olduğu için düz alanları var. Düz alanları da olduğu için burada malzeme çıkma olasılığı, yani gömünün olma olasılığı çok yüksek. Çok yüksek olduğu için de bizim burayı ziyaret etme sıklığımız arttı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bölgeye geliyoruz ve her keşif yaptığımızda çok şükür ki çok güzel malzemeler buluyoruz. Şimdi şöyle bir durum var burada. Burada bulmuş olduğumuz malzemelerin çoğunluğu arkadaşlar Osmanlı dönemine ait malzemeler. En son bulduğumuz bir tane güncel bir silahtı arkadaşlar, ama bayağı yıpranmış, oksitlenmiş, paslanmış bir silahtı. Biz onu incelemeye gönderdik. Şöyle söyleyeyim size. Mekanizmaları falan darmadağın olmuştu. Biz onu incelemeye gönderdik ve incelemede inşallah kötü bir durumla karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Yani en son onu bulduk. Dere yatağında bulduk. Bir kök ağacın önünde bulduk. Burada da şimdi güzel bir işaret var arkadaşlar. Oyma işareti var. Oyma işareti varsa ne vardır? Tabii ki define vardır. Bu arada kameramanımız yine Sessiz Vadi. Onu tripod olarak aldım arkadaşlar ben. Yani hareketli tripod. Komutlara uyan bir tripod gibi. Ayak gibi düşünün. Konuşmuyor. Görüşmüyor. Fikirlerini söylemiyor. Sadece tripod olarak kullanıyorum ben onu. Kamerayı ona takıyorum. Yaklaş dediğimde yaklaşıyor. Uzaklaş dediğimde uzaklaşıyor. Hoş geldin tripod. Sessiz Vadi. Evet arkadaşlar, tripod şu an Hoş gülüyor. bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle oymamıza bir zoom yaparsan sevinirim. Evet arkadaşlar, burada yumruk büyüklüğünde veya avuç içi genişliğinde bir oymamız var. Şöyle göstereyim. Bu oyma büyük ihtimalle yön işaretli bir oyma. Oymamızın bulunmuş olduğu bölgede alan taramamızı videodan önce ne yaptık? Aktif ettik. Aktif ettiğimizde de alan taramamız arkamda görmüş olduğunuz kayalık kısmını görebilirsiniz. O kayalık kısmından güzel bir sinyal aldı. O kayalık kısmının yapısı arkadaşlar, maden ocaklarında çalışan arkadaşlarım çok iyi anlar benim ne demek istediğimi. Aynı kömür yapısı gibi arkadaşlar. Böyle kazmayı vurduğunuz zaman lapa lapa çıkan bir yapıya sahip. O yüzden oranın çıkarılması ve oranın tekrar oraya aynı şekilde koyulması olanaklar içinde. Yani şöyle söyleyeyim, malzeme koymak için o yapıyı, taşları alıp tekrar olduğu gibi koyma olanağına sahipmiş zamanında insanlar. Biz de oradan bir sinyal aldık. Biz de o öngörüyle orada bir çalışma başlatacağız, ama öbür cihazlarımızda sinyallere bakmadık. Sadece alan taramamızla baktık sinyale. Alan taramamızın değerli kısmında güzel bir sinyal yakaladık. Bir de oksit kısmına baktım. Oksit kısmında da güzel bir sinyal vardı. Zaten yapı olarak da kayalıklar şöyle arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi kömür madenindeki yapılara benziyor. Böyle lapa lapa çıkıyor. Katman katman. Katman katman çıkıyor. Öyle de söyleyebiliriz. Şu yukarıda arkadaşlar büyük ihtimalle zamanın eşkıyaları da burada hüküm sürdüğünü göz önünde bulundurursak, şu yukarıda şey gibi arkadaşlar, hani camilerde
hocanın namaz kıldırdığı minber mi deniyor ona? Evet. Evet. Şu yukarıdan minber şeklinde bir yapı var arkadaşlar. Böyle şapkalı. Evet, artık şapkayı neye istinaden yaptılar bilmiyorum ama şapkalı, hani böyle gözetleme kulesi gibi düşünün. Görebiliyorsun Kalıcı değil mi gözetleme kamerada? kulesi, evet. Evet, kameranın da net bir açısı var orada çeken. O noktada arkadaşlar gözetleme kulesi var ve alt kısımda şurada büyük bir çalışma yapılmış. Şu kısımda. O kısımda büyük bir çalışma yapılmış arkadaşlar. Artık malzeme alınmış mı alınmamış mı bilmiyorum. İlgimizi çeken şu kısımda da duvar şeklinde veya bir sur şeklinde bir yapı var. Yani taşlar özenle oraya istiflenmiş. Şu kısımda arkadaşlar. Yani burada bir sanki daha önceden güzel bir yapı varmış da yıkılmış gibi bir izlenim var. Doğru mu? Su tahribat. Yanılıyor muyum? Yok, doğru. Su tahribata uğratmış, evet. Evet. Yani artık doğamı şekillendirmiş doğanın şekillendireceğini düşünmüyorum ama gerçekten şu kısımda bir yapı var ve şu arka kısmında şurada bir çalışma olmuş arkadaşlar ve biz sinyali şu kısımda aldık. Şöyle göstereyim. Şu kısımda sinyal aldık. Biz şimdi orada çalışma yapacağız. Alan taramamız tam oymanın olduğu noktada aktif ettik. Aktif edince şuraya geçebilirsin. Evet. Bu arada kameramanımızın kamera olayını puanlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bakalım Küçük Vadi'ye göre nasıl? Yok, daha acemi. Acemiyiz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın arkadaşlar, şu taşların da Onlar değerli taşa çok güzelliklerine bir benziyor, bakar evet. mısınız? Ben bunları granite benzetiyorum. Çünkü granit yapıları var. Bak şu taşta da granit yapısı var. Taşların enerjisi diye bir şey var, biliyorsun değil mi? Evet, enerjisi var ama o enerji farklı bir enerji. Bize de zaten enerji lazım, biliyorsun. Doğaya in çık falan enerji lazım. İnşallah güzel Çok bir enerji güzel verirler taşlar bize. var. Şimdi alan taramamızı aktif edelim. Bakalım zengin bölgede bu videomuzda nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Doğru mu? İnşallah, evet. Meraklı bir şekilde. Alan taramayı tekrar aktif edeceğim. Bakalım aynı noktaya geliyor mu? Şöyle değerli de olduğunu göstereyim. Hadi arkadaşlar. Ya nasip diyoruz ve aktif ediyoruz. O bölgeyi çekti. O bölgeye doğru yavaş yavaş gidelim bakalım. Sen de ağır adımlarla dikkat ederek gel. Düşmeden. Düşme tabii. Küçük Vadi iyi iş çıkarıyormuş aslında. Evet. Geliyor mu? Biraz geleceğim. Sinyal aldığımız nokta. Bu taş çok farklı bir şey. Bak. Harika bir sinyal aldı oradan, görüyor musun? Evet. Ve şimdi burada güzel bir çalışma yapacağız. Büyük ihtimalle de güzel bir malzeme bulma ihtimali var. Şunun oksit kısmına getiriyorum. İnşallah. Şöyle oksit kısmına getirdik. Oksit kısmında da bir bakalım. Evet. Oksit kısmında da güzel bir refleks verdi. Şimdi arkadaşlar burada derin bir su yatağı olduğunu söylemiştik. Derin bir su yatağından dolayı buradaki su tuzağı olup olmadığına dair bir kontrolleri sağlayacağız. Bakalım ne de olsa definition'da hiçbir şey belli değil. Buna istinaden her şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Sağlam adımlarla ilerlemek lazım. Doğru mudur kameraman? Doğru tabii, her şey olabilir. Kadraj nasıl? Güzel mi? Süper. Güzel. Ya, doğa çok güzel zaten. Evet. Bu arada yeni kameraman arkadaş doğa aşığı bir insan. O yüzden gelmek istedi. Kendisini kırmadık, getirdik. Teşekkürler. Rica ederim. Şöyle açıyoruz. Su tuzağına bakıyoruz arkadaşlar.
su tuzağı yok gibi duruyor. Bir de burada neye bakacağız arkadaşlar? Tabii ki olmazsa olmaz minerale bakacağız. Minerale bakalım. Şöyle mineral kısmını da göstereyim. Tamam. Mineral kısmına bakıyoruz. Bakalım mineral kısmında nasıl bir tepkime verecek, hep beraber görelim. Evet. Şu an bulunmuş olduğumuz kayanın içinde mineral var arkadaşlar. Çünkü mineral sinyali bu şekilde oluyor. Bakın. Gösteriyor. Evet. Sağ sol. Sağ sol yaptığı zaman arkadaşlar mineral var anlamına geliyor. Bunu parantez içinde tekrar belirteyim. Mineralimiz de var arkadaşlar. Ama malzemeye de döndü. Altın kısmını aldık. Altın kısmında da güzel bir frekans verdi. Yakaladı. Sinyali yakaladı. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada öbür cihazlarımızla bir kontrol sağlayacağız. Cihazlarımızla kontrol sağladıktan sonra burada çalışmalarımızı başlatacağız. Şimdi ben dedektörümüzü alayım geleyim. Yok kapatma. Dedektörümüzü alayım geleyim. Sen buralarda şöyle güzel yavaş çekimlerle bak şu kayadaki siyahlıkları Evet, görüyor evet. musun? O siyahlıklar ne anlama geliyor biliyor musun? Reçine siyahlığı gibi aynı. Reçine siyahlığı. Evet. Reçine siyahlığından ziyade değerli malzeme olduğu zaman kararma veya oksitlenme gibi şekiller alabiliyor. Onları da çek. Sinyal aldığımız noktanın da yapısını da çekebilirsin yakında. Daha çok öyle ilgileneceklerini düşünüyorum. Gel. Muhteşem bir yer burası. Gel. Evet. Dedektörümüzü açtık arkadaşlar. Biraz bekliyoruz. Kendi ayarlarının oluşmasını bekliyoruz. 1-2 dakika falan beklememiz lazım. Evet, şu an hazır olduğuna dair şunu şöyle koyalım bakalım. Yaklaştır bakalım. Bir saniye. Dikkatli ol, kayabilirsin. Yüzde kaç? 53. 58'e doğru. 58'e doğru yükseliyor değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Bunu değerliye alıyoruz. Ayrım alıyoruz. Bak. %60 değerli diyor. Görüyor musun? Evet. Şimdi şeyimizi yerine koyalım. Yeraltı görüntülememizde de hemen buranın güzel bir şeyine bakalım. Şöyle cihazımızı açıyoruz. Sen yaklaş, biraz daha yaklaş. Çok uzakta durman doğru değil. Şu tarafa doğru gel. Cihazımızı şöyle kurduk. Şu an açık arkadaşlar. Ve pinpointer özelliğine bakıyoruz. Önce bir kalibrasyon yapalım. Kalibrasyon yaptık arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi Görüyor. görüyor değil mi? 52, 53 nerede kaldı? En yüksek 53'te kaldı. 53'te mi kaldı? Tamam. Bir grafiğine bakalım. Tamam.
Canlı taramaya bakacağım bir de. Tamam. Şöyle bir tut sen elinde. Değerlerine bakıyoruz. Bak şu an değersizleşiyor. 23'lerde falan. 40, 56. 56'ya gördüm. Canlı taramada da güzel bir tepkime verdi. Ama biz ne yapacağız? 3B tarama yapacağız. Evet. Şöyle güzel bir 3B tarama yapalım. Evet. Al bakalım. Kaydettik. Bak burada haç şeklinde bir mineral görüntüsü çıktı ve şurada Evet. bir malzeme var, görüyor musun? Evet. Şu kayalarımızın alt kısmında malzeme olma olasılığı yüksek. Hani %45'lik bir 54'e kadar çıkmış. 54'e kadar çıkan bir kısım var ya. Bak biraz hafif derinde. Yani biraz kayalarımızı aşacağız anlamına geliyor. Dikkatli oldu. Evet. Şu kayalarımızı açacağız. Şuralarda da boşluklar mevcut. Görüyorsun. Su kanalları da olabilir. Mutlaka Veya su vardır. farklı bir boşlukta olma ihtimali var. Doğru mu? Şimdi ne yapacağız? Buranın çalışmalarını yapacağız. Şu kayadaki şu açıyı görebiliyor musun? Burada aha bir tane. Bak. O ne? Bak kabuk değiştirmiş gibi, görüyor musun? Ne o? Vallahi çekirgeye benzettim ben. Ben de bir şaşırdım, nasıl bir canlı bu falan dedim bak. Akrep değildir bu ya. Kurumuş değil mi? Ha? Akrep değil mi? Akrep değil. Bak sen şurada bir incele bakayım şunu. Aslında benim onu bilmem lazım ya. Çok yakın çekme, pikseli düşüyor. Anladın mı? Ben Can- şuradan eldivenlerimi giyeyim. Ben buna bir Pointerimi tane falan alayım geleyim, olur mu? çubukla dokunsam ne olur? He? Canlı değil mi bu? Canlı değil, canlı değil. Ey. Yani bu boş kabuk beyaz. Çürümüş kurumuş içi. Onun içi boş şu an. Ha, gitti uçtu zaten. Bir tane daha bir şey var burada. Nasıl? Bir tane daha bir şey var. Böcek mi bilmiyorum. Ben şuraya çıkayım mı? Hı? Çıkayım mı şuraya? Evet, oraya çıkabilirsin ama güneşi şey yap. Güneşi hesaplayarak tut. Bu Anlaştık mı? lazım olacak mı sana? Onu kenara, bebeklerini oraya koyabiliriz. Çıkabilecek misin? Çıkarım ya. Bu taşlar katman katman. Çok dikkatli olman lazım. Evet. Ona dikkat edeceğiz. Tamam. Onu bana doğru ver. Gel sen. Heh, oradan çekebiliyor musun? Çekerim. İstiyorsan biraz daha üste çıkabilirsin. Oraya oturabilirsin. Orada. Dikkat et. Heh. Güneş ışınları nasıl? Yok, ışığı görmüyor. Görmüyor musun? Aydınlık bir şekilde ama ışık yok. Bir şey değil yani. Güneş yansıması. Şurayı bir şey izliyoruz yani. Düşme bak. Düşersen seni taşıyamam ben. Ya küçük vadi olsa tamam mı? Bırakır gidersin. Seni nasıl taşıyacağım?
Ben burayı sevdim, sen beni bırak buraya. Ha? Burayı sevdim ben, bırak beni buraya. Bırakayım mı seni bunu? Sanki şu noktada bir gömü var gibi duruyor da. Yani zaten böyle bir yerde olabilir çünkü koskoca kayayı kıramazlar yani. Bir şeyler böyle sonradan konulmuş gibi taşlar var. Şu taşlar değil mi? Evet. Açacağız şimdi bakalım. Sonradan mı koyulmuş? Önceden mi koyulmuş? Göreceğiz. Şu çekicimizi, keskinimizi güzel bir noktaya alalım. Şuraya koysan daha iyi olmaz mı? Hem Orası belki yıkılacak, anladın mı? O yüzden. Önce şu bize doğru Bence- yıkılacak olan kısımları bir çıkaralım. dikkatli ol. Ne yapıyorsun? Evet. Dedim ya sana. Aynı şey gibi. Vurdukça dökülüyor. Ayağımızın üstüne geldi ama. Bence çok Yapacak bir şey yok. tehlikeli bir noktadasın. Buraya mı gelsen? Bir dakika. Buraya gel istersen. Biliyor musun? Benim olduğum yer bile sarsılıyor şu an. Sarsılır. Dikkat et. Yani taş kayarsa yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok zorlu bir çalışma olacak. Biraz öyle, evet. Yavaş ol. Bence bu katman tipinin bir adı var sanki. Hı? Bu taş katman şeklinin bir adı var sanki. Böyle baksana çok baklava dilimi gibi kesilmiş. Evet. Vadi bu zorluğu görünce derslere daha iyi çalışmaya başladı. Öyle mi? Küçük vade değil mi? Evet. Ama çok platformdan çok memnun. Yeni şeyden, online derslerden. Hı, evet. Evet. Kişi sayısının az olması, fazlaca söz hakkı verilmesi onu rahatlattı. Şey mi? Ders esnasında mı Ders çok fazla esnasında şey yani veriliyor? bir derste 4-5 defa soru çözümüne tabi oluyor. Çok güzel. Bu da kendini ifade ettiği için ve anladığını ispatlayabildiği için büyük bir rahatlama sağladı onunla.
Güzel. Ama kitap okuma konusunda hala direniyor bana. Penkerle bir bakalım mı? Bence de bak. Çok fazla basma seçeneği olmadığı için Evet. Tek hareket etmek gerekiyor. baksana. Aslında buradan daha hızlı yapabilirsin ama boş ver. Şuralar böyle aynı bıçakla kesilmiş gibi. Şurayı, şu kısmı indirmeye çalışacağım, tamam mı? Bence çok riskli. Bu tarafa gelsene. Şura. Geleceğim. Bir saniye. Çekil. Ya bu tarafa gel. Üstüne gelecek. Bak. Küçük bir hamle bütün kayanın dengesini bozabilir. Yanlış iş yapıyorsun şu an. Bir saniye. Orada kaya tuzağı da olabilir, anladın mı? Evet. Şu kaya tuzağı da olabilir. Bak bu gelecek. Diyorum ya, o Onun böyle gelmesi bıçakla kesilmiş gibi. Orada çalışırken Sen bize gel böyle. sakatlık verecek. Bak buraya gel. Bekle. Öyle daha rahat olacak. Öyle. Bak orada kaya tuzağı varmış. Ay. Gördün mü? Bak şurası tamam artık. Bence burası sıradan bir yer değil yani. Bu taş sıradan bir taş değil bence. Böyle alışılagelmiş bir görüntüsü yok yani. Değil mi? Evet. Şimdi Orası sonradan yapılmış. burası zaten doldurmak Evet. belli yani. Yani yerin çok tehlikeli. Pointer'e bir bakalım. Bu çalışmaları yapmak hiç kolay değil yani. İnşallah başımıza bir bela açmayız burada. Ayakta durmakta zorlanıyor insanlar. Evet. Değil mi? Sen şimdi şurayı Zorlu ben bir kırayım. çalışma zaten belli Ben yani. bir kırayım. Sen şöyle şu tarafa gel. Şuraya gel. Tamam, ben düşmeden inmem lazım. Tamam ama. gel. Kendine dikkat et. Şimdi Yavaş ol.
Ayağına gelecek. Bak görüyor musun? Burayı parçalayabildiğimiz kadar parçalayacağız. Evimiz nerede? O dolgu yer bitmedi galiba. Ya. Yok. Bence burası üçgen şeklinde bir alanmış. Burayı işaret olarak kullanmışlar. Doğru söylüyorsun. Yaklaş bu tarafa gel. Çıkabilecek misin? Çıkmaya çıkarım da taşlar üstüne gelecek. Tamam. Şu noktada. Şu açıyı sen net çekebiliyor musun? Evet. Şu varsa şu kısımda bir yerde var. Tamam. Ne oldu buna? Resetleyelim bakalım. Nerede öttü? Şurada. Aşağı. Şurada değil mi? Aşağıya doğru evet. Evet. O bölgede. Şu bölgede. Oraya açacağız. Şimdi çekicimizi koy. Daha bu kadar daha kırmak zorunda kalıyormuşuz. Yok. Sanmıyorum. Ben bir şeyler gördüm. Sen gördün mü? Yaklaş bak. Yaklaş. Ben de Onur gibi cevap verdim. Diye. Gördün mü? Bakayım. Bak. Demir parçasını görüyor musun? Taş değil bu. Taşla ne kadar uyumlu bir rengi var. Aha, evet. Ben taş zannettim. Değil. Ama bazı yerlerini kırmamız icap edecek. Sanırım. İnşallah rahat çıkarabiliriz. İnşallah. Çok dar bir alan Çok dar bir alan. ve hareket kısıtlı bir yer. Şu murcumuzu alalım şuradan. Ne olabilir bu? Bilemiyorum ki. Çok değerli bir şeye benziyor ama. İnşallah değerlidir. Buralara kadar su yükselmiş olabilir mi? Olabilir. Bak çünkü orada. Bak. Evet. Yaklaş. Aa, Gördün mü? evet. Oo. Bak. Bu ne ya? Ne olabilir bu? Bilmiyorum ki. Şu ne olabilir sence? Bence bir kasa kapağı. Küçük çaplı bir kasa kapağı. Kasa kapağı. Evet. Şu sandık var ya. O sandığın kapağı olabilir. Bu ne? Figür var sanki. Evet. Temizlesene fırçayla. Bak görüyor musun? Fırçayla Vallahi. temizleyince aşınma yapmasın. Vallahi güzel. Fırça geride. Uzakta kalsın. Dursun. Zaten birazcık çamur var.
eldivenimizle temizleriz. Harika değil mi? Ha? Harika görünüyor. Evet. Şu nasıl? O da güzel. Paylaşalım mı? Paylaşalım. Hangisini tabii. istiyorsun? Ben şunu istiyorum. Şunu istiyormuş. Dur bakalım. Değerli belki de budur. Bunda çünkü farklı bir şey var bak. Bakır, gümüş. Onda sembolle bir şey anlatılmaya çalışmış. Bunda bir sanki. sembol var Evet. ama sembollerde bir şeyler var bak. Farklı Gümüşü görüyor musun? Sıralama var, evet. Bak gümüş, bakır. Bu nedir? İçerikleri de farklı. Sıralaması da bir anlamı var bence. Evet, şu nedir? Neye benziyor bu? Şapkalı mantar diyebilirim ama değil tabii ki. Yok. Bu farklı bir materyal. Maddesini soruyorsun, Evet, bilemedim. maddesi ne olabilir? Ben şekil olarak şapkalı Yok mantar yok. diyorum. Yok şey. Neydi bu? Bu altına yakın Bronz değil de mu? bronz olma ihtimali var. Bak bronz, bakır, gümüş. 3 parça görüyor musun? Çok harika bir tarihi eser diyebiliriz buna. Ve muazzam bir. Bunlarda acaba bir şekil şeyi var mıdır? Birleşen falan. Üst üste geldiği için. Ne diyorsun? Uyum var ama. Vallahi uyum var. Var yani. Ama güzel bir şey. Belki Eşki şöyle eşi bu- olabilir mi o? Bu kapaktır, tamam mı? Saklı olan bölgede de bu maddelerle ilgili bir şey vardır içinde. Tamam. Şimdi şunlar kenarda dursun. Ben şu pointerle bir daha şuraları kontrol edeyim. Olmaz mı? Olmaz olur mu? Dur. Biz buradan uçup gideceğiz. Vallahi ya düşeceğiz şimdi. Bak. Şeyi görüyor musun? Malzemeyi koydukları yere. Çok uğraşmışlar. Baksana. Bak. Burası normal değil mi? Zaten bu yapı normal değil. Bak. Gördün mü? Malzemenin çıkan yeri. Amma taş kırdırdı bize be. Bir şey daha mı var? Bir şey daha Var ötüyor. sanki. Değil mi? Ötüyor. Ama o kadar da. Acaba darbeden dolayı mı ötüyor? Bilemem. Tamam. Ben köylüyüm, anlamam öyle şeylerden. Ay. Geri çık bakalım. Hadi bakalım. Kapatayım mı? Kapatma. Şimdi kapanış yapacağız. Düşeceğiz Nasıl şimdi. kapatacaksın? Sen aşağı in. Bana dön. Dön bana. Evet arkadaşlar. Yeni kameramanla birlikte keşfetmiş olduğumuz güzel bir define. Ya ben yeni falan değilim. Define kasasıyla birlikte harika bir malzeme bulduk diyebiliriz. Zaten kayada da şekil olarak güzel bir define zulalama kısmı mevcuttu. Biz de güzel bir nokta yakaladığımızı düşünüyoruz ve harika eserler çıkardığımızı düşünüyoruz. Hayırlı Doğru mu? olsun. Teşekkür ederim. Hemen bunların gerekli kişilere ulaştırarak incelemelerini yaptıracağız. Payımıza İnşallah düşeni alacağız. güzel bir pay çıkar diyoruz bize. Sizleri seviyoruz. Bizleri takipte kalın. Bir sonraki maceramızı sabırsızlıkla bekleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.